Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş kilim desenli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde mor ve beyaz tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara kısa şiş hanımlar 20 santimlik. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Tamamen baştan sona 2 şiş ile yaptım hanımlar. Hemen patiğimizin tabanını da göstermek istiyorum. Bu şekilde patiğimizin topuk kısmı, hiçbir yerinde görüldüğü üzere dikiş yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyorum. 12 ilmek olarak. Şöyle mor ipim ile başlayacağım. 12 ilmeğimi atıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyim. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimizi ilk sıramda arka yüzde ters olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık artırmalarımızı ön yüzde yapacağız hanımlar. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya bir adet ilmek atıyorum. Bakın ilk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da bir tane artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yapacağımız işlem şöyle: ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerin hepsini ters örüyoruz. Artırmayı sadece ön yüzde yapıyoruz. İlmeklerimin tamamını arka yüzde ters ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine bakın ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra yine artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri döndüm, yine arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrar yapılacak bir işlem yok. İlmeklerimiz patiğimizin arka yüzünde ters olarak örülüyor. Burun kısmı bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Son kez artırma yaparak size göstermek istiyorum. Bakın ilk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu tarafa da sol kenara da artırmamı yapıyorum. Ve burada kalan şu 2 ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. 12 ilmek başlamıştık. 18 ilmeğe kadar artırdık. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar, ben bu modelimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm. Ön yüze geldim. Hemen modelimize başlayacağız. Bu aşamada beyaz ipimi de ekleyeceğim. Beyaz ipimi de devam edeceğim hanımlar. İlk 5 ilmeğimi beyaz ipim ile öreceğim. İp geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi ördüm. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şöyle buraya bağlayayım.
Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane düğüm attım. Hanımlar 5 ilmek beyaz öreceğim. Şu 3. ilmeğim. İpimin ucunda gizleyerek şöyle götüreyim. Şu 4. ilmeğim. Şu da 5. beyaz ilmeğim. 5 beyazdan sonra hemen modele başlıyorum. Bir tane mor ördüm. 5 beyaz, 1 mor. İp geçişlerinde arkadaki bu ipleri biraz esnek bırakalım. Modelimiz düzgün düşsün. Tekrardan 5 tane beyaz örüyorum. 4, 5. Bir tane mor. Modelimizin ön yüzde ilk sırası bu. Devam ediyorum. 5 tane beyaz. 4, 5. Bir ilmek mor örüyorum. Yeniden 5 tane beyaz. Bir tane mor. Ve kalan 4 ilmeği beyaz ile örüyorum. Toplamda 4 tane model yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelimin ikinci sırasındayım. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi yine beyaz ipimle örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. 3 ilmekten sonra bakın ip geçişlerinde şöyle mor ipimi beyazın altından alarak çaprazlamasına alıyorum. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Buraya 3 tane mor öreceğim. 1, 2, 3. Model aralarında 3'er tane beyazımız var. Şu birinci beyazım. Şu 2, şu da 3. Tekrardan 3 mor. 3 ilmek beyaz örüyorum. Yine devam ediyorum. 3 mor. 3 beyaz. 3 mor. Ve şimdi kalan son 4 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Arka yüzde ikinci sırayı böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Ardından şöyle beyazın altından geçirerek çaprazlamasına kenarda mor ipimi alıyorum. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. 2 mor, 1 beyaz, 2 mor. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında birer tane beyaz ilmeğimiz var. 1 beyaz örüyorum. Yine 2 mor, 1 beyaz, 2 mor. Model arası için bir tane beyazımı örüyorum. 3. modelimi yapıyorum. 2 mor, 1 beyaz, 2 mor. Model arası için bir tane beyazım var. 4. modelimi yapacağım. 2 mor, 1 beyaz, 2 mor. Şişimde kalan son 2 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizde ön yüzde 3. sırayı tamamladık. Arka yüzde 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi yine beyaz ipimle örüyorum. Hemen ardından 2 ilmekten sonra çaprazlamasına yine mor ipimi elime aldım. 1 mor, 1 beyaz, 1 mor, 1 beyaz, 1 mor. Bakın ilk modelimizi yaptık. Arada yine bir tane beyaz var. Yani hanımlar sonuna kadar, sıra sonuna kadar 1 mor 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzde 4. sıramızda yapacağımız işlem böyle. 1 beyaz 1 mor. 1 beyaz 1 mor. 1 beyaz 1 mor. 1 beyaz 1 mor. 1 beyaz. Bakın son mor ilmeğime geldim. Son mor ilmeğimi de mor ile örüyorum. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. Ön yüzde modelimizde 5. sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Bakın şeklimiz henüz daha kendini göstermedi bu aşamada. Ördükçe gösterecek. 5. sırada yine ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Ardından morumu aldım. 2 mor, 1 beyaz, 2 mor, 1 beyaz, 2 mor, 1 beyaz, tekrardan 2 mor, 1 beyaz, 2 mor, 1 ilmek beyaz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yine 2 mor, 1 beyaz, 2 mor, 1 beyaz, 2 mor. Bu şekilde 5. sıramız böyleydi. Kalan 2 ilmeğimi de
beyaz ipimle örüyorum. Böyle hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. 6. sıradayız. Yani bu sıra modelimizde sonuncu sıramız. Her 6 sırada bir aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Buradaki ilk mor ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Kenarda 3 tane beyazım oldu. Yeniden şöyle mor ipimi elime aldım. Buraya 3 tane mor öreceğim. 1, 2, 3. 3 morumu ördüm. Yanına 3 beyaz. Şu birinci beyazım. Şu alttan yarım ilmek almışım. Hemen düzelteyim hanımlar. Şöyle 3 tane beyaz. 3 mor. 3 beyaz. 3 mor. 3 beyaz. Tekrar 3 tane mor örüyorum. Şimdi kalan son 4 ilmeğimi de beyazım ile örüyorum. 6. ve sonuncu sıramız böyleydi. Hanımlar şöyle baktığımız anda ilk modelimizi tamamladık. Hemen ikinci modele geçeceğiz. Şöyle ikinci modeli başlatacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modelde aynı şekilde başlayacak. Birlikte ikinci modelimizi de yapalım istiyorum. İlk modelde hanımlar ilk 5 ilmeğimizi beyaz ile örmüştük. 3, 4, 5. 5 beyaz, tam ortaya 1 mor. Yine 5 beyaz. Her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. 5 beyaz, 1 mor. Tekrardan 5 tane beyaz örüyorum. Yanına 1 ilmek mor. 5 ilmek beyaz. 1 ilmek mor. Ve kalan 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. İkinci modelimizin ilk sırasını ön yüzde tamamladık. Şimdi arka yüzde modelin ikinci sırasındayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi de yine beyaz ipimle ters ördüm. Tekrar çaprazlamasına şöyle mor ipimi elime alıyorum. Şöyle buraya 3 tane mor öreceğim. Modelin ikinci sırası. İlk modeliyle aynı şekilde yapıyoruz. 3 mor ördüm. Yanına 3 tane beyaz. 1, 2, 3. Tekrardan 3 tane mor. Yanına 3 tane beyaz örüyorum. 3 tane mor. 3 tane beyaz. Sonuncu modelimi yapıyorum şimdi. 3 tane mor. Şu 3. mor ilmeğim. Kalan 4 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. İkinci sıramızı arka yüzde tamamladık. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. İlk 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Yine şöyle çaprazlamasına beyazın altından alarak mor ipimi elime aldım. 2 tane mor, 1 beyaz. 2 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 tane daha mor ördüm. Ve kalan 2 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 3. sıramızı ön yüzde böylece tamamladık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Çaprazlamasına yine mor ipimi elime aldım. Bir mor, bir beyaz olacak şekilde 4. sıramızda ilmekleri örüyoruz. Bir beyaz, bir mor. Bir beyaz, bir mor. Son mor ilmeğime kadar bu şekilde arka yüzde ilmeklerimi örüyorum. Bir beyaz, bir mor. Bir beyaz, bir mor. Bir beyaz, bir mor.
Bakın son bir mor ilmeğim kaldı. Bunu da mor ile ördüm. Tekrar son 3 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Ön yüzde 5. sıradayız şimdi. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Beyaz ile ördüm. Tekrardan mor ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. 2 mor, 1 beyaz. 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 2 mor ve kalan 2 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. 5. sıramızı yine tamamladık. Arka yüzde 6. ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi beyaz ipim ile ters örüyorum. Ardından şöyle mor ipimi aldım. 3 mor. 1, 2, 3. Yanına 3 tane beyaz örüyorum. Bu sıramızda da 3 mor 3 beyaz olacak şekilde örüyoruz. 3 tane mor örüyorum. Yanına 3 ilmek beyaz. 3 tane mor örüyorum. Yanına 3 tane beyaz. 3 tane mor. Ve şimdi kalan son 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. İkinci modelimizin 6. ve sonuncu sırasını da bu şekilde tamamladık. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. 3. modeli hemen başlayacağız. Hemen 3. modelin ilk sırasını da anlatayım. İlk 2 modelle aynı şekilde başlatıyoruz hanımlar. Yine ilk 5 ilmeğimiz beyaz ile örülüyor. Şu 5. ilmeğim, ortaya bir tane mor örüyorum. 5 beyaz 1 mor olacak şekilde yine 3. modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Bakın 5 beyazımı ördüm. 1 mor. 5 beyaz. 1 mor. 5 tane beyaz örüyorum. 1 tane mor. Ve kalan son 4 ilmeğimiz beyaz ile örülüyor. İlk 2 modeli yaptığımız gibi 3. modelimizin de böyle ilk sırasını başlatmış olduk hanımlar. İlk 2 modeli baştan sona birlikte yaptık. Hatta 3. modelinde ilk sırasını birlikte kurduk. Hanımlar, ben bu patiğime toplamda 4 tane model yaptım. 1, 2, 3, 4. Zaten ilk 2 modeli yaptık. 3.'yü başlattık. Aynı şekilde ilk 2 modeli yaptığımız gibi 2 model daha yapacağız hanımlar. Toplam 4 olacak. En son 4. modelimiz bittikten sonra yine şu anda yaptığımız gibi 5. modeli yapacakmış gibi yine ilk sırada yine 5 beyaz 1 mor olacak şekilde modelimizin son sırasını bakın burada görüldüğü gibi yapacağız hanımlar. Ben patiğimin ön bölümünü bu kadar yaptım. Yeterli de geldi. Zaten 4 model yaptıktan sonra yine mezura ile ölçüp ölçülerini size vereceğim. Şimdi hanımlar hep birlikte toplam burada 4 model olana kadar patiğimizin ön bölümünü sizlere gösterdiğim gibi yapalım, gelelim. Sonra birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümüne toplamda 4 tane modelimi yaptım. En son 5. modelimin ilk sırasını ön yüzde yaptım. Bu şekilde hanımlar geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Artık bu aşamada mor ipim ile devam edeceğim. Şöyle mor ipimi alıyorum. İlmeklerimi mor ile öreceğim. Arkadan esnek bir şekilde ipimi yaklaştırdım. Arka yüzdeyim, ilmeklerimi mor ile ters olarak öreceğim. Hemen şu ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimi keseceğim. Beyazımın ucunu moruma bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin burada diye. Şöyle. Buraya 2 tane sağlam bir düğüm atıyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi mor ipim ile ters olarak öreceğim. Şimdi ölçüleri de size göstereceğim zaten. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi mor ile ördüm. Ölçümüz şöyle olacak hanımlar. Yine mezura ile de ölçeyim sizlere daha iyi anlaşılsın diye.
Patiğimizin ön bölümü böyle. Üst bölümü. Hemen şöyle mezuramı alıyorum. Bilek bölümüne kadar bakın patiğimin ucundan itibaren şöyle mezuramı tutarak ölçümümü yapıyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar hemen hemen 13 santim. Biraz daha şöyle yaklaştırayım, düzgün ölçü alayım. Şöyle 13 santim. Enini de ölçelim. Şöyle kenarlarını açarak. Şöyle. Şu kenarı. Eni de burada 8,5 santim. Hatta fazla geliyor. Şöyle tam ölçüyü alalım hanımlar. 9 santimde enimiz geliyor. Ölçümüz böyle. Şimdi bilek ayrımını yapacağız birlikte. Şimdi hanımlar şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Önce sağ kenara yapacağız. İlmekleri 14'er ayıracağız. 14 ilmek sağ kenara, 14 ilmek de sol kenara. Öncelikle bakın ön yüzdeyim. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Sayalım. 3, 4 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar şu öndeki 2 ilmeği alacağım. Bilek ayrım bölümünde bu 2 ilmeği yer değiştirerek örüyorum. Bakın yer değiştirdim. İlk ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sol tarafta da 14 ilmek kaldı. Sayalım. 4, 8, 12, 2 de burada 14. Hanımlar ben şu patiğimin kenarlarına buralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi geri dönüyorum. Önce bu sağ kenarımızı yapacaktık. Bu sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekler benimki gibi şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden bir ip geçirerek buradaki ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Öncelikle geri döndüm. İlk ilmeğimi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 4, 5. ilmeğim, 6, şuradan bir ilmek daha alıyorum. Şurada 7. ilmeğim. 7 ilmek düz ördüm. Bakın buraya 7 ilmek haroşamız oluştu. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Burada bir diş haroşamız oluştu bile. Haroşalarımızı sadece bilek bölümündeki hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek yapıyorum. Kenarda kalan, bu sağ kenarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyorum. Tekrardan 7 ilmek düz öreceğim. Kalan bu 7 ilmeğim de haroşa olduğu için yine düz örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar baktığımızda burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 14 diş, 14 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre 14 sıra haroşa tam oldu. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki hani tam ölçüyü elde etmek için ölçüm yapın. Daha sağlıklı boyutlar elde edersiniz. Patiğin burnundan itibaren şöyle tutacaksınız ayak burnundan itibaren. Şu arka bölümünü makineye kaydığı için zor gösteriyorum. Şu arka bölümünde hanımlar ayağınıza ölçün. Topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz tam olur. Bakın ayak burnundan tam itibaren şöyle tutarak arka bölümü yapacaksınız. Ölçü alırken biraz da esneterek almayı unutmayın hanımlar. Çünkü esneklik özelliğe sahip oluyor. Buralar tek renk olduğu için. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim. Sonra birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar patiğimin bu sağ kenarını tamamladım ve geldim. 14 sıra haroşa ördüm. Şimdi burada buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile bir tane ip geçireceğim. Hanımlar eğer ki 7 kişiniz varsa buradan ip geçirmenize gerek de yok. Aslında ilmekler şişlerde de bekleyebilir. Ben de yedek şiş olmasına rağmen bu tekniği uyguluyorum. Patiğimin tabanını örerken bu bekleyen şişler beni rahatsız etmesin diye, elime takılmasın diye şöyle bakın tığ yardımıyla şöyle farklı renkli minik bir ip geçireceğim. Burada hanımlar maksat ilmeklerimiz kaçmasın. Şöyle. Bu ilmeklerimizi sonrasında topuğumuzu yaparken yeniden şişe takıp kullanacağız. Hemen ipimin ucunda şöyle minik bir miktar bırakıyorum. Mor ipimi kestim. Şimdi sol kenarı yapacağız. Sağ kenara nasıl yaptıysak
Sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Bilek bölümünden başlayarak şöyle mor ipimizi ekliyorum. İlk 7 ilmeğin bilek bölümünde haroşa. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar mor ipimin ucunu patiğimi sonradan sökülmesin, açılmasın diye buraya bağlıyorum. İlk 7 ilmeğim kenarda haroşaydı hanımlar. Yine haroşalarımı hemen hem arka yüzde düz örgü örerek elde edeceğim. İpimin ucunda gizleyerek götürüyorum. 5 oldu. 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Bu sol kenarda kalan 7 ilmeğimde ön yüzde olduğum için yine düz örüyorum. Arka yüzde buradaki ilmeklerimi ters öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim şimdi. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haroşa olan ilmeklerimi de son 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bilek bölümüne 7 ilmek haroşa yapıyoruz. Diğer kenarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Şöyle baktığımız anda hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile gördüğünüz gibi. Ben sağ kenara 14 sıra 14 diş haroşa yaptım. Sol kenara da aynı sayıda yapacağım. Sizler de sağ kenara ne kadar yaptıysanız, ne kadar uzun, ne kadar ördüyseniz sağ kenarı, sol kenarı da aynı sayıda örmeniz gerekiyor. Kenarlar eşit olmalı. Şimdi hep birlikte sol kenarımızda tamamlayalım gelelim. Ardından patiğimizin tabanına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım geldim. 14 diş haroşa da bu tarafa ördüm. İpimi de yine bu tarafta, haroşal tarafta değil sol tarafta bıraktım. Sağ tarafta da böyle mor ipimi sağ tarafta bırakmıştım. Haroşal tarafta kalmayacak iplerin ucu. Yine burada da diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Şöyle. Maksat hanımlar burada ilmekler kaçmasın. Sonra bu ilmeklerimizi tekrar kullanacağız şişimize alıp. Şöyle buradaki mor ipimin ucunda minik bir miktar kenarda bırakıp şöyle kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Tabanına geçiyoruz. Hemen patiğimize başlarken bu ucunda kalan mor ipimizin ucuna tekrar mor ipimi bağlıyorum. Patiğimize hanımlar 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden ön yüzden yine bakın ön yüzdeyim. 12 ilmek çıkaracağım. Hemen ilk bakın ipimin geldiği yer, ilk başlangıç yeri, ipimin geldiği yere ilk şöyle girerek, buralar biraz sık olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkartıyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Şu ikinci ilmeğim, şu başlangıç yerlerine girerek birer birer ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Şu ikinci ilmeğim, ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bu şekilde daha sağlam olsun patik burnumuz diye. 3 oldu. Dördüncü, beşinci, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve en son ben şu kenara da giriyorum. Son kenar ilmek yerine şuraya. Buradan da bir adet ilmek çıkarttım. 12 ilmeğim oldu. 12 ilmek başladığım yerden bu şekilde 12 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin tabanında da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar hem patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek hem de ilmek sayılarımız artacak. Yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapacağız. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinciyi de soldan çıkaracağız. Şimdi ilk kenar ilmek yerim, bakın şurası V şeklinde kenar ilmek yerlerim burada görünüyor. Şuralarda. İlk kenar ilmek yerim şurası. Burada ilmeğin iki kanadına birden şişim ile girerek bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de bakın sol kenardan sıradaki kenar ilmek yerleri zaten belli görünen. Bakın şuraya giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek sol taraftan da bir ilmek çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu.
Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. İlk sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkarıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Tekrar devam edeceğim ilmek çıkartmaya. Sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Bir sonraki ilmek yerine, kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 15 oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu sol kenardan bir önceki sırada buradan ilmek çıkartmıştım. Şimdi bir sonraki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek buradan da ilmek çıkarttım. Şimdi 16 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Aynı kenar ilmek yerine 2 kere girmiyoruz ya da bir kenar ilmek yerine atlayıp bir sonrakine girmiyoruz. Sırasıyla bakın. Bir sonraki yine kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 oldu şimdi. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Ardından sol kenardan da bir adet ilmek çıkaracağım. Böylece 18 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ve buraya da bakın sıradaki kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 18 olduk. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak patiğimizin burnunu yapmaya devam edeceğiz. 12 ilmek ile başladığımız burnumuz şu anda 18 ilmek oldu. Hanımlar patiğimizin üst bölümünü biz 28 ilmek olarak yapmıştık. Bu bölümde burun kısmında tekrardan şişimizde 28 ilmek olana kadar patiğimizin burnunu yapacağız. Yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler alarak. Taban üst bölümdeki sayı ile tabandaki sayı aynı olmalı. Şimdi hanımlar hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını yaptım geldim. Şöyle baktığımız anda 5 yaş patik burnundan hiçbir fark yok. Birebir aynı. Şöyle. İlk 27. ilmeğimi sağ kenardan 28. ve sonuncu ilmeğimi de bu sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şişimde 27 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi tersten kestim. Geri dönüyorum ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar bakın bu bölümü beyazla yaptım. Ön bölümde beyazlı model kurduğum bölümlerde tabanda da beyaz kullandım. Hemen beyaz ipimi de şöyle elime alıyorum. 27 ilmeğim kalmıştı. Bu defa yine beyaz kenar ilmek yerime geldim. Buraya şişimle girerek bu defa beyaz ipimle ilmek çıkarıyorum. Taban bölümünü beyaz ile öreceğim çünkü. İlmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu hanımlar. Bir tane kestiğim ilmeği kenar ilmek yerine girerek çıkarttım yeniden. Hemen yanındaki bir ilmeğimi daha şöyle ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şurada mor ipime bağlayacağım. Şuraya 2 tane düğüm attım. Mor ipimi hanımlar keseceğim. İlmeklerimi bu defa beyaz ipim ile öreceğim. Ön yüzdeyim, düz olarak örüyorum. İplerimin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın
hanımlar, şimdi son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için bu son 2 ilmeğimi bu defa düzden kesim yapıyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın şurası beyaz. Beyaz kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Tabanımız 28 ilmek üzerinden yapılıyor. Artık ilmek sayıları artmıyor. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini arka yüzde olduğum için tersten keserek ördüm. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyorduk. Tekrar ön yüzde dönüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burada. İlmeğin iki kanadına girerek bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Hanımlar, artık patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak bu şekilde örülüyor. Son 2 ilmeğimizi hanımlar son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesiyoruz. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzdeyim, düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen burada. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Başka anlatılacak bir detayı, formülü yok. Dediğim gibi son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Yapacağımız işlemin hepi topu bu kadar. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten kesiyorum. Arka yüzde olduğum için geri dönüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak. Hanımlar, biz bu beyaz ile yapmaya nereye kadar devam edeceğiz? Bakın şu beyaz kenar ilmek yerine kadar burada. Son beyaz kenar ilmek yerine kadar beyaz ile yapacağız. Mor olan yerlere gelince tekrar burada ip değişikliği yapmıştık ya, burundan tabana geçerken burada. Aynı şekilde burada da tekrar arka bölümü için, buralar için mora geçiş yapacağız. Geçiş işlemini aynı şekilde yapacağız hanımlar. Sonra biz bu tabanımızı örmeye son kenar ilmek yerlerine kadar, buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanı böyle yapılacak. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi yapalım, gelelim, sonra birlikte topuğumuza geçelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm arka bölümü. İlk ilmeğimizi sağdan, ikinciyi de soldan çıkartmıştık en son. Şimdi bu sol tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimi şişime alacağım. Çünkü bu ilmeklerimiz artık topuk bölümüne geçtik. Kullanacağız. Bu krem ipimi çekip ilmeklerimi öyle de takabilirdim. Fakat ilmeklerim kaçmasın diye böyle garanti altına aldım. İpim içindeyken ilmeklerimi şişime birer birer alıyorum. Sonrasında ipimi çekiyorum. Hemen buradaki ipimizin, mor ipimizin ucunu ipime bağlıyorum yeniden. Bu ilmeklerimi hanımlar şimdi sıra sonuna kadar öreceğim artık. Şöyle ipimizin ucunda gizleyerek götürüyorum. Kenarda 7 ilmek haroşamız vardı. Haroşalarımız yine haroşa olarak örülecek. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz bu defa. Kenardaki 7 ilmek haroşam. Haroşa olduğu için düz olarak öreceğim 7 ilmeğimi. Şu 3, 4, 5, 6, 7. Kalan ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Sonrasında hanımlar diğer taraftaki ilmeklerimizi de şişimize aktaracağız. Onları da öreceğiz. İlmeklerin hepsi tek şişte toplanmış olacak. Taban kısmında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi tek şişte toplanınca toplamda 56 ilmeğimiz oluyor.
Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi burada takılı olan, ipe takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Yine bu ilmeklerimi de şöyle alıyorum. İpimi açtım. Şişime takacağım. Sonra bunları da öreceğim. Şöyle ipimi çekiyorum artık. İç tarafa yine şu kenardan bakın. Kestiğimiz ipimizin ucunu yine ana ipime bağlıyorum burada. Böyle düğüm atmayı, sıkılamayı unutmayalım hanımlar. Patiğimiz sökülür yoksa. Bu aşamada arka yüzde olduğumuz için buradaki ilmeklerimi de ters olarak örmeye devam ediyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimizin hepsi hanımlar tek şişte toplandı. Bakın bu şekilde. Topuğumuzu kesmeye başlayacağız. İlmeklerimizi de topladığımıza göre. Topuk kesiminde hanımlar bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen yeri belli olsun diye şuradan bir ipimizi takayım yeniden. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle bir tane ip geçirdim buraya. Diğer ilmeklerin hepsi de yine aynı bu sağ tarafta bekliyor. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Topuk bölümünde yine haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 6, 7. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ipimin ucunu gizleyerek götüreyim. Şu 16. ilmeğim 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğime geldim. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Bu orta kısımda topuğumuz için hanımlar bakın 7 adet ilmeğimiz kaldı. Bu 7 bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar ilk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğime geldim. Bunları haroşa yine düz öreceğim son 7 ilmeğimi. Haroşalarımı devam ettiriyorum çünkü. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm hanımlar. Şimdi yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime geldim. Hemen önünden de bir adet ilmek alıp ikisini birlikte keserek örüyorum. 24. de tekrar kesimimi yaptım. İkinci kesimimiz oldu. Bir önceki sırada burada arada 7 ilmeğimiz vardı. Kesimden sonra bakıyoruz. Bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Bu işaretleyene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğunu tamamlamış olacağız. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, işaretleyene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Artık bu ipimi şöyle çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmeğimizi ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım.
Ben bu aşamada tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun bir tığ aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. Hemen şu ikinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Hani sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta diye bir ayrım yok. Her iki patiğin kesim yönü de aynı tarafta. Bir de şunu belirteyim. Gizli kesim olduğu için zaten patiğin arkasında öyle çok da belli olmuyor. Sizler dilediğiniz, bildiğiniz, sevdiğiniz farklı patik topuk yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Ayrıca her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmek sayıları da böyle kesilirken aynı anda bitecek hanımlar. Sırasıyla gördüğünüz gibi şişlerimden birer birer ilmek alıyorum ve ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz azalıyor birer birer. Son iki ilmeğimiz kaldı. Bunları da yine kesiyorum. Birer ilmeğim kaldı. Artık şöyle yapacağım. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyeyim. Ardından da topuğumuza birlikte bakalım. Şöyle sıkılayarak ilmek içlerinden geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde bakalım topuğumuza. Gördüğünüz gibi patiğimizin topuğu da yine 5 şiş patik topuğu gibi, hiçbir farkı yok. Evet hanımlar, patiğimizi böylece tamamladık. Hemen bir de manken ayağıma giydirip sizlere ayakta göstermek istiyorum. Ayaktaki duruşuna da beraber bakalım. 5 şiş patik bilmeyen ve seven hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum. Hem modeli çok güzel oldu, hem de dikişsiz olması itibariyle de çok ayakta da rahat oluyor. Çünkü dikişli modeller ister istemez ayağın altında rahatsız edebiliyor. Şöyle göstereyim sizlere, buyurun. Evet hanımlar, patiğimiz böyle gördüğünüz gibi, tabanımız, kenarları, yan bölümü bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.